Herkese Tayland'dan selamlar. Şu anda Gezgin Derviş ile beraberim. Birazdan motor kiralayıp Tayland'ı beraber gezmeye başlayacağız. Kanka nasılsın? Kankacığım heyecanlıyım, birazcık da endişeliyim çünkü başı beladan kurtulmayan bir adamla şu anda motor kiralayıp uzun bir yolculuğa çıkacağız. Neler gelecek başımıza merak ediyorum. Hayırlısı bakalım yine başımıza neler gelecek. Şimdi şu karşıda motor dükkanları var. İçeriye girip pazarlık yapacağız ve motor kiralamaya çalışacağız. Bakalım kaç para diyecekler. Pazarlığımızda kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım fiyatları öğrenelim. Şimdi burada böyle motorlar var. Tayland piyasasını şimdi öğreneceğiz. Hello, how are you? We want to rent a bike for daily trip. How much price? 4 days, One day. 1 day. One day, yeah. I have 200, 250 and 400 bucks. Is this 250? The black one and red one. But yesterday I came here. I don't remember who said, but he said 200. Yeah, 200 Yesterday. there. The Which- red one, the green Which one? Red color. Red and green. Second one. Yeah. Fiyatlar olarak genel olarak diyor ki şuradaki motorlara 250 baht diyor. Şuradakilere, bunlar da büyük olanlara 400 baht diyor. 35 baht 1 dolar ediyor. Yani 250 dedikleri 8-9 dolar civarı, 7-8 dolar civarı ediyor bunlar. Ben buraya dün gelip de konuşmuştum. Bana dün 200 demişlerdi. Yani 6 dolar demişlerdi. Onun pazarlığını yapıyorum. Alalım mı kanka 200'lük olanı? Hangisine 200 Bence- diyor yalnız? Sorry, which? 200? This 200. Bu da 200 diyor. Beğendin mi bunu? Vitessiz bu sanırım. Düz vites, manuel. 206 dolar. This is 200. But if you don't rent one day, if you rent half day, if I give you back after 6-7 p.m., can you make some discounts? I give you I- 150. Huh? 150. 150, I give you 7-8 p.m. Akşam 7-8 gibi teslim edeceğiz, 150. Dedim bir günlük 200 vereceğimize akşam teslim edelim dedim. İndirim yap. 150 olur dedi. Ne diyorsun? Akşam 7-8 gibi teslim edeceğiz akşamüstü. Okay. Bence Ama 200 yeter. 200 verip yarın öğlene kadar kullanmak da var. Belki yarın öğlene kadar da gezebiliriz. Gece de gezebiliriz. Gece bir şey yapar mıyız? Gece de gezebiliriz belki. Adamı görüyorsunuz ya. Gece de takılalım diyor. Adam hızlı ya. Altımızda motor olsun takılalım diyor. Adam Aynen. hızlı bak. 50 baht fazla verip bence yani bir günlük kiralayıp en azından hakkını çıkartabiliriz. Adam işini iyi biliyor ya. Tamam kanka günlük kiralayalım. Gece de takılırız o zaman. Asıl benim yani kendimi güvenceye alma sebebim kesin başımıza bir iş geleceğine ben inanıyorum. O yüzden endişeliyim. Bir günlük olsun. Zaman kısıtımız olmasın. Okay, we want to rent this for daily 200. It's okay. Şimdi buradan kask seçeceğiz. Tayland'da kask takmamak sırasında hemen ceza yazıyor polisler. 400 baht cezası var. Kaç para ediyor? 400 baht yaklaşık 12-13 dolar. 300 Türk lirasına yakın cezası var. Kask önemli. Alıyoruz. Şu olabilir. Tamam bunu aldım ben ya böyle bir kask. Elime ek geleni aldım işte. Olaylar değişti arkadaşlar. Motoru değiştirdik. 200 bahtı. 250'lik olanı kiraladık. Bu motoru aldık büyük olan. Önceki buydu. Şimdi bunu aldık. Adamlar bize kıyak geçtiler. 50 baht bizden olsun dediler. 250 bahtlık motoru verdiler bize 200'e. Güzel bir iyilik yaptılar sağ olsunlar. Şimdi bu motor ile Tayland'da Chiang Mai isimli şehirdeyiz. 60 kilometre uzaklık yere gidip sonra oradan da geri döneceğiz. Çok farklı, ilginç bir yeri gezeceğiz. Belki de Tayland'ın en ilginç olan yeridir. Gezgin Derviş'le şimdi yola çıkıyoruz. Yola çıktık. Kaskımızı da taktık. Gezgin Derviş'i de direksiyona verdik. Şimdi şehir merkezindeyiz. Chiang Mai'de öncelikle bir petrol ofisi arıyoruz. Benzin alacağız. Motoru fullleyip 60 kilometrelik yola gideceğiz. Burası da Chiang Mai'nin şehir merkezi tarafları. Polise yakalandık. Namaste. Driving license please. Trafik polisine yakalandık. Hadi bakalım. Umarım bir sıkıntı yaşamayacağız. Bir ceza yemeyiz umarım. Ne diyor? 500 baht para et. What happened? License international? Yeah. International. Driver license, yeah, international. Book international. Yeah, it's International driver. No, this only Europe, Thailand no. No, this is international. It's international yeah. Ayda bu uluslararası geçmez diyor. Uçuyor nasıl geçiyor? Ehliyetten sıkıntı çıktı. Uluslararası geçerli değil sizin ehliyet diyor. Tayland'da geçmez diyor. International. Ulan daha yola çıkalı 2 dakika oldu. Oo birader bu ne daha yola çıkalı 100 metre yol gitmedik. Vallahi bu ne be böyle ben anlamadım ya. Kardeşim Bu arada benimle Tayland'da- seyahat etmek böyle bir şey işte. Vallahi ya 6 ay geçerliliği var bu arada Türkiye ehliyetlerinin burada. My friend is international. Also we can use 6 months
Bak yazıyor şu an cezayı. Yazıyor ceza yazıyor şu anda zaten. Oğlum bu ne biçim iştir ya? Turistlerden para alıyorlar şu anda. Turist gözler My friend, it is international cards. You can't do punishment. Adam dinlemiyor bile. Bak direkt ceza yazıyor görüyor musun? My friends, please can you explain me what's happening? No, no, I want to learn. no. What is no? I want to learn. What are you doing now? This international. It's No, international no. Yeah. license. No, no. We know Thailand, no. everything. The wrong Thailand, no. No, we, Thailand, yeah. we rent. No Thailand. We, re- 6 months, okay, 6 months. we no, rent no, every time in Thailand. We rent every time. Other police never No problem. Thailand, no. Yeah, wait. Ay ben böyle işin ama şimdi yani. Böyle bir şey olmaz ama ya. My friend, that license is international. No, no. Bak. Where is cards? Where is nerede kartın? เป็นการระบายว่าโซนจรอ5โซนจนได้สำเร็จเรียบร้อยแจ้งตลอดชีวิตนะครับ Same. The book international. Okay, we did it, my friend. No, If you check on system, you can see. No, You no. check system on. No, My no. friend, okay, you are Thai. Here is tourism country. You are earning money from tourists. No. Your economy, you are earning money from tourists. We know what you can't do it. No punishment. It No. is international. No. It is international. No. Okay, his payment is. No, we don't pay, brother. No, It we is don't pay. international. My boss policeman. Okay. In Surat Thai. It is international. You No can't do problem. it. Okay. Follow me. Kafayı yedirtecekler birader ya. Kafayı yedirtecekler. Daha yola çıkalı 100 metre olmuş. Dostlar sıkıntı büyük yani. Burada polis İngilizce'de hiçbir şekilde anlamıyor. Telefonla konuşuyoruz. Derviş'in burada Taylandlı polis bir tanıdığı varmış. Onu aradık dedik. Derviş'in Taylandlı polis tanıdığı diyor ki sakın 5 kuruş para vermeyin. O polis rüşvetçi diye söylüyor ki telefonda da konuşuyor. Ben de İngilizce konuştum sakın para vermeyin. O dolandırıcı o polis diyor yani rüşvetçi. Bizim ehliyetimiz uluslararası geçerli. Adam diyor ki Türk pasaport, Türk kimliği, Türk ehliyeti bu. Tayland'da kullanamazsın. İşte polislerin taktiği bu. Turizmle geçinen bir ülke bu Gördüler, Tayland. Hemen çevirdiler bak gör. Gördükleri her turisti çeviriyorlar. Onlara da yazacaklar şimdi. Turizm ülkesi biliyorsunuz. Tayland'ın turizmden başka bir geçim kaynağı yok. Bizim gibi turistler üzerinden geçiniyorlar. Böyle motor kiralayanları durdurup senin ehliyetin Tayland'da geçmez bize şu kadar para ver deyip duruyorlar. Yes, I have heard. Now I just have to go pay the fine. Okay. Aa cezayı yemişler. Pay 500 baht. Why you paid money for license? You are Turkey, not License? not license international. Your punishments about license, international, local. Yeah. Bak aynı muhabbeti bunlara da yapmışlar. Bu çocuk da ceza ödemiş. Aynı ya tezgaha düşürüyorlar herkese. My friend, my friend, my card is international. You can't do this. I never go from here. You can't do anything. I never pay you any money. I can stay here all the day. I stay here all the day. I never go from here. I never pay you 1 baht. Never, because my license is international. I know my rules. I know what can I do. I never pay you any money. Yes, you never talking to me. Bir kuruş para vermeyeceğim bunlara. My license is international, brother. But you know, this is tourism country. You are tourist, I am tourist. You have money, I have money. We are millionaire. So police, give me money, give me money, give me money. Police is like this. You know, I give my card. He never check. Just he took the card. Okay, pay 400. Yeah. Cezayı da yazdı. Cezayı da yazdı. Cezayı da yazdı buraya bak. Ne kadar yazmış bir de 500 baht yazmış. 500 baht. Biz itiraz ettik. Ne diye kadar 500 ediyor? baht yazdı. 20 dolara yakın bir fiyat. 20 dolar ceza yedik. Biz bunu ödemeyeceğiz. Şimdi valla halledemiyoruz bir türlü. Tepem iyice attı. Haksız yere hakkımızı yiyor bu şerefsiz Tayland polisi. Net de bu kelimeyi de kullanıyorum. Tepemi iyice attırdılar. Bizim ehliyetimiz burada geçerli ama haksız yere turist kazıklıyorlar burada. Biz şimdi motoru kiraladığımız yere geldik. Buraya anlattık derdimizi. Yerde burası.
Onlar da polisi savunuyorlar. Dedim yani açıkçası sen dedim polise çalışıyorsun. Burada madem ehliyetimiz uyumsuzmuş motoru kiralarken neden izin verdin diyorum adama. Hani ehliyetimizi gördü, verdik motoru kiralarken, baktı kontrol etti, tamam dedi, kiraladı, motoru verdi. Ama şimdi diyor ki senin ehliyetin geçersiz, polise ödeyeceksin o parayı diyor. Yani böyle bir şerefsiz bir halk yani bunlar, turist üzerinden geçinmek için. Yani yapacak bir şey yok. Pasaportumuz da burada. Motoru kiralarken pasaportumuzu geri alamıyoruz. Bu cezayı ödemediğimiz sürece. Yazdılar cezayı. Şimdi karakola gidiyoruz. Karakolla konuşacağız. Yani yapacak bir şey yok. Mecbur ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü pasaportumuzu alamıyoruz. Pasaportumuza el koydular. Karakola gidiyoruz şimdi. Motor kiralayan tüm turistler bu arada ceza ödemiş. Bizim arkadaşlarımız 2-3 kere ceza ödemişler. Tabi burada hatta önceki videomu izleyen varsa Suzan vardı. Burada bir Türk kız. O da motor kiraladı 3 günlük. 3 günde 3 tane ceza yedi. Yaklaşık 3000 baht yani 1500 Türk lirası değerinde toplamda ceza yedi. Bütün turistlere ceza yazıyorlar bu Chiang Mai şehrinde. Şerefsizler. Bu motor kiralama yerleri de özel polislere çalışıyorlar yani. Adamın suratına da dedim zaten. Neyse uzatmaya gerek yok. Karakola gidiyoruz, konuşacağız, diyeceğiz böyle böyle. Muhtemelen o şerefsiz polisler de aynısını ödeyecekler. Ödeyeceksin yoksa pasaportunu vermeyiz, ülkeden de çıkamazsın falan filan. Saçma sapan böyle turistlerin üzerinden geçiniyorlar. Gidiyoruz karakola, muhtemelen ödeyeceğiz parayı ama ödememek için elimden geleni yapıyoruz. Şimdi karakola geldik. Karakol burasıymış. İçeride video çekmeyeceğim. Bir işimizi halledelim. Bakalım giriyoruz şimdi karakola. Bu ne böyle, ne biçim karakol? Bu ne böyle ya? Şu an karakolun içindeyiz. Bütün Chiang Mai şehrindeki bütün turistler burada. Herkesin başına aynı şey geliyor. Bakın burada Rus bir çocuk var. Bunun da aynı sıkıntısı, bizle aynı. Şuradaki kız da aynı. Okay, ha, you called it? Thank you, thank you. Hadi bakalım, yardım edecek galiba. Bakın şuradaki kız var, yabancı bir kız. Oradaki kızın da derdi aynı. Benim ehliyetim uluslararası geçerli diyor. Ben ceza niye yiyorum diyor. Yanımdaki Rus çocuk, bu da aynısını diyor. Yani az önce burada başka bir çift daha vardı. Onlar da aynı. Bizim uluslararası geçerli ehliyetimiz var. Ben niye bu cezayı yiyorum? Yani bugün bu Chiang Mai şehrindeki, Tayland'daki bütün turistler, yani motor kullanan bütün turistler, herkes aynı cezayı yiyor bugün. Sadece bugün de değil. Her gün aynı şey ve bence Chiang Mai ekonomisi buradan dönüyor. Tamamen yani burada motor kiralayan herkese ceza yazıyorlar. Uluslararası ehliyetin var mı yok mu hiç önemli değil. İyice tepeme attırdılar. Neyse buradaki polis şimdi iptal edin diyorum, bir şey yapamam dedi. Bir yeri araman lazım falan dedi. Dedim kimse İngilizce bilmiyor ki burada, anlatamıyorum derdimi. Ben dedi bir arayacağım, bir konuşacağım dedi. Bakalım, bekliyoruz şu an karakolda. Bakın şimdi kız gitti, şimdi Rus çocuk var. Rus çocuk geçiyor şimdi derdini anlatmaya. Kız ödemedi mi para? O ödemedi. Ödemedi mi? Yok, o ödemedi. Biz de ödemeyeceğiz. Bizim de çünkü aynı ehliyetimiz var o kızla. Bakalım, uğraşıyoruz böyle Tayland'da. Eğlenelim dedik, gezelim dolaşalım dedik. Keyifli, mutlu bir motor kiralayalım. Gezelim, güzel yerlere gidelim. Size de güzel yerleri video çekerek tanıtalım dedim. Size amacım çok güzel bir seyahat videosu çekmekti bu videoda. Ama maalesef siz de kusura bakmayın, başımıza böyle bir tatsız olay gelince gezme hevesimiz de kaçtı yani. Videonun başında ne dedim arkadaşlar ben size? Mert'le gezmeye endişeliyim. Tamam, sevinçliyim ama endişeliyim. Başı beladan kurtulmuyordu. Aynı şanssızlık benleyken de oldu. Abi ben mıknatıs gibiyim. Ben belayı çekiyorum ya. Belayı çekiyorum ben ya. Ya ben de bilmiyorum, Bangladeş videolarımı biliyorsunuz falan filan. Nereye gitsem başım belaya giriyor benim ya. Ya hiç de bir şey yapmıyorum. Gördünüz, masum motor kiraladık. Parasını verdik. Yola çıktık. Karakolluk olduk. Yani işte Tayland neyse, bakalım, bekliyoruz. Bakın bir kurban daha geldi. One more. Yes. We are waiting here for 30 minutes. I'm taking video for everybody because today is police operation day. All the tourists are coming here. Yes. More than 10 tourists come here in 30 minutes. Yeah, I believe so. There were like 10 behind me when I got fined. Bütün herkese yazıyorlar. Görüyorsunuz, sadece sorun bizde. Bende, dervişte veya bizim ehliyetimizde değil. Bakın buradaki kız Alman. Bu Alman kıza da yazmışlar. Bakın Google'a da girdim, size gösteriyorum. Sadece yazdığım şey Türkiye ehliyeti uluslararası geçerli mi yazdım. Bakın ehliyetiniz 6 ay boyunca yurt dışına geçerli. 6 aydan daha uzun süre kalacaksınız falan filan. Ekstra şey yapmanız lazım diyor. 6 aya kadar sorun yok diyor. Google'da da yazıyor, görüyorsunuz yani. Olay bu. Tam bir polis operasyonu var Tayland'da. Yani turist avı var. Turist avına çıkmış polisler. Teker teker turistler geliyor gidiyor. Kafayı yiyeceğim abi. Bak az önce başka bir çift vardı. Nereli bilmiyorum. Rus çocuk vardı. İşte bak Alman kız geldi. Birazdan birileri daha gelecek. Bizim arkadaşımız 2-3 kere Söyledim onu.
Yani Chiang Mai şehrine gelirseniz Tayland'da sakın motor kiralamayın. Ehliyetiniz var ya da yok, hiç önemli değil. Yani aptal saptal bir yer yani. Ya da bizim gibi yani hakkınızı arayın bir şekilde, yani ödememek adına. Şu anda ödememeyi düşünüyoruz. Ödememek adına da şu anda karakoldayız. Gayet bu arada üsturuplu bir şekilde konuşuyoruz. Hiçbir yanlış Kurallarımızı gösterdik Google'dan, yani bulduk, İngilizce olan web sitelerden bulduk. Hani öyle Google'a Türkçe yazmadık, İngilizce yazarak yani işte uluslararası ehliyet kartları falan diye. Adama gösteriyoruz, bak diyoruz, oku, Tayland'ın adı da geçiyor burada, 6 ay kadar Tayland'da ehliyet yapabilirim diye. Ha? I'm waiting for 30 minutes. You have to wait. Oh yeah, we are waiting. Because I said I offered cancel it. Police said I can't, but you have to call this number. He said, but I said if I talk, I can't talk because I talk English, but you can't talk English. So please you talk. I said. So he's trying to call for me. Like, how do you cancel your fine? I don't know. I don't want to pay because my license is okay. I don't have any problem. Yes, It's no international card. I never pay. I don't want to pay. 6 months, okay. Money is no problem. Money is no problem. 1 baht, 1,000 baht, 10,000 baht, or 1 baht, 5 baht. I don't care. I never pay any money because I'm right. He is wrong. Because it's international. Yes. Also, I have helmet, international card. I have everything. I do, but it's too small, you know? Like, I have... I can show you. Kızın da aynı derdi var yani. Bunun da uluslararası kartı var. Bu da ödüyor yani. Tek ödemeyen biziz. Bu Avrupalı turistler ödüyorlar, gidiyorlar da biz niye ödeyelim abi? Bak kız gösteriyor. Ehliyeti burada kızın. Uluslararası geçerli ehliyeti var. Kız kendisi gösteriyor ve izin vermiyorlar. And this Is one, motorbike. yes, is bigger. Yes. So the B, I can drive a small one, but I need A or A1 for a big one. Yes. Bak kız ehliyetini gösterdi. Kendi ehliyeti kızın. Kullanabiliyorum diyor. You got A or A1? Aynen ne çeşidin var diyor. Hani A1, B1 falan gibi. Ya he has everything, a motorbike and car. 600 cc no problem. Böyle saçma sapan şey, kız ehliyetini gösteriyor. Ona rağmen uluslararası onaylatılmış kartını gösteriyor. Ona rağmen yine de ödeyeceksin diyorlar. Yani burada ödememe şansın yok abi. Biz de hakkımızı savunuyoruz. Dibine kadar hakkımızı da savunacağız. Zorunlu olarak ödemek zorunda kalabiliriz pasaportumuzu alamadığımız için. Ülkeden çıkarken de sorun yaşayacağız. Mecbur ödemek zorunda kalabileceğiz tabii ki ama elimizden geleni yapıyoruz abi. Ödememek için elimizden geleni yapıyoruz. Gerçekten beceremezsek ödeyeceğiz ve sizi de kayıt çekiyorum yani şu an. Karakolda olmamıza Görün rağmen çekim yani. yapıyoruz. 600 cc'ye kadar benim motor kullanma hakkım var. Ve Tayland'da ben daha önce motor kiraladım. Krabi'de, Phuket'te ve Panga'da kesinlikle bir sıkıntı yaşamadım ki polislerin beni çevirmesine ve sürücü belgeme, ehliyet belgeme bakmasına rağmen bir sıkıntı olmadan ben yoluma devam ettim. Sadece çarpmaydı bu var ve bizzat gördük zaten. Sadece burada beklerken bir sürü turist geldi ve büyük ihtimalle video bitene kadar da bir sürü turist gelmeye devam Bugün edecek. operasyon var, operasyon. Karakolun Hafta sonu bir de. polislerin parası bitmiş, rüşvet topluyorlar işte böyle. Rüşvet topluyorlar yani. Bakın şimdi kız geldi, ne diyor? Diyor ki say again please. Coffee and you pay that story, explain again. No, I asked him if next time I get a coffee, so because you have 3 days to drive with that. So if you just show that to the police, and then you'll be fine. But after 3 days, you have to pay again. Like, this is not about security. But now you this is pay it about- 500. Yes, I don't have a license. Ödedim diyor. Ehliyetim var ama yine de ödedim diyor. Bir dahaki sefere de kahve ücretsizmiş. Yani nasıl dalga geçiyorlar görüyorsunuz o. Bir dahaki cezayı ödemeye geldiğinde kıza ücretsiz kahve veririz demiş polisler. Kızın ehliyeti var ama 500'ü almışlar bu kızdan da. Biz ama burada iki Türk erkeği olarak ödemeyeceğiz. Elimizden geldiğince hakkımızı savunmaya devam edeceğiz. Zorunlu olarak ödesek bile en azından savaşmış olacağız yani. Aynen, kesinlikle. Bakın şimdi bir kurban daha geldi. Where are you from brother? Canada. Canada. Bir tane de Kanadalı kurban. One more. I'm taking everyone. All the tourists are coming here. Bir tane de Kanadalı kurban daha geldi. Görüyorsunuz için ciddiyetini. Bu arada biz işimizi hallettik. Dışarı çıkınca anlatacağım. Bir kurbanımız daha var burada. Dostlar şimdi karakoldan çıktık. Çok değişik olaylar gelişti. Siz de bir gün Tayland'a gelir veya başka bir ülkede falan başınıza böyle bir olay gelirse haksız yere ceza yerseniz. Yani şöyle oldu, polis
Yani bu en sonki karakolda konuştuğumuz polis Allah'tan gerçekten iyi birisiydi. Yani o diğer şerefsiz trafik polisi gibi değildi yani. Bu iyiydi ama İngilizcesi hiç yoktu. Biraz Google Translate ve onun çok azıcık İngilizcesiyle bir şekilde iletişimi kurduk. Biz şimdi hiçbir para ödemeden çıktık. Ödemeyeceğiz de hiçbir şekilde. Çünkü haklıyız. Polis de dedi ki evet dedi, tamam dedi, haklısınız dedi. Ehliyetiniz var. Uluslararası şu an Tayland'da kullanabilirsiniz. Sıkıntı yok dedi. Haklısınız dedi. Buradan mı gidiyoruz? Aynen. Haklısınız dedi. Çünkü bir yerleri aradı polis, emin olmak için bir yerleri aradı, sordu ve geldi bize dönüş yaptı. Evet haklısınız, ödemeyebilirsiniz dedi, sorun yok dedi. Ama dedi benim yetkim yok dedi. Ben dedi sizin cezanızı girip de sisteme silemem dedi. İptal edemem dedi, kağıdı yırtıp atamam dedi. Yani benim öyle bir yetkim yok dedi. Polis de haklı ve çok güzel de yardımcı oldu sağ olsun. Yani bence sizin cezanızı silemem, iptal edemem. Siz de dedi ödemeyin dedi. Ki tamam gidebilirsiniz dedi. Sorun değil, gidin dedi. Dedim tamam gideceğiz de dedim. Şimdi ben bu ülkeden çıkacağım yani sonuç olarak. Ben burada bir turistim. Ben burada şimdi havaalanından veya karayoluna bu ülkeden çıkarken sistemde çıkacak. Trafik cezası var ödenmemiş diye. Ne olacak peki dedim. Polis şunu söyledi aynen. Sana %100 garanti veriyorum dedi. Bak 99 bile demedi. 100% dedi İngilizce bilenler için hatta diyeyim. 100%. %100 dedi adam. Hiçbir sorun yaşamadan bu Tayland'dan çıkabilirsin trafik cezan varken bile dedi. Siz dedi normal dedi gidin ülkeden normal çıkın. İstediğiniz yere ülkeye gidin. İster kendi ülkene başka ülkeye. Ödemeyebilirsin dedi. Ben de dedim tamam dedim ülkeden çıkacağım. Ama dedim bu ceza böyle faizli maizli falan birikebilir. 10 yıl sonra ben Tayland'a bir daha geldiğim zaman bu 500 bahtı bana 10.000 baht faizli bir şekilde koymasınlar önüme. O yüzden dedim böyle böyle. Adam dedi ki 1 yıl dedi bunun süresi var dedi. 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımı oluyor ve sistemden siliniyor bu dedi. Allah Allah dedim emin misin bak dedim. %100 dedi 100% dedi. Ödeme dedi git dedi. 1 yıl sonra da siliniyor dedi. Bak dedim sana güvenerek dedim. Gidiyorum dedim. Sonra bak ilerleyen yıllarda başıma bela çıkmasın bu olay dedim. Sıkıntı yok %100 dedi polis. Siz de şahitsiniz zaten bütün günü videoya çektim. Böyle bir olayı var. Polise güvendik kanka. Anladığımız kadarıyla şöyle bir sistem var. Eğer bu gerçekten doğruysa burada önüne gelen turiste cezayı kesiyorlar. Zaten Kimden içeride para herkesi alabilirse- çektim teker Evet. teker bütün turistleri. Kimden para alabilirlerse alıyorlar. Öbürleri de zaten ödemezse akıllı. Bizim gibi akıllı olanlar. da Nereye para koyduk biz ödemeden- motoru? Buradan. Bizim gibi akıllılar da para ödemeden ülkeden çıkıyor ve o borcu alamıyorlar. Büyük ihtimal böyle bir sistem kurmuşlar. Ya sazan avı yapıyorlar işte ya. Burada turizm üzerinden, turistler üzerinden geçiniyorlar. Biz yabancıyız ya. Para var bunlarda. Öde. Tabii şimdi oradaki içerideki Avrupalılar tabii az para 20 dolar ne olacak ya uğraşamam deyip 20 dolar verip çıktı herkes. Tek para vermeyen biziz. Aynen. Ve çünkü biz hakkımızı savunduk ve polis dedi yani. Kendi ağzıyla polis dedi. Google Translate'e bile yazdı adam. Kesinlikle. Dedi ödemeden gidebilirsiniz. 1 yıl sonra da cezanız silinecek. Ve ödemeden çıkabilirsiniz dedi. Biz de ona güvenerek çıktık yola. İlerleyen yıllarda bir gün başıma gelirse bu videoyu tekrar gündeme koyarım. Tayland'a bir daha geri döndüğümüz zaman yıllar sonra. Bakacağız yani arkadaşlar. Yani Evet. böyle aynen. Çok Şi- garip bir olay oldu. Çok tatsız bir güne başladık. Aslında sabah çok enerjik başladık. Ne güzel gezmeye Çıkalım, gidiyorduk ya. Güzel bir yer gezelim, güzel bir video oluşturalım niyetiyle çıktık. Fakat yine ben en başta söylediğim gibi korkuyordum. Korktuğum başıma geldi. Neyse dostlar şimdi biz gezmeye gidecektik. Çok güzel araştırma da yapıp gezilecek bir yer var. Videonun başında da demiştim 60 kilometre şehir dışında güzel gezilecek bir yer var. Size normalde orayı gösterecektim bu videoda ama tatsız olaylar gelişince videoda çok uzadı. Fazla uzun oldu. Yani bu videonun devamına gezi videosu eklersem tek gezeceğimiz yerlere yani videonun tadı kaçar. Çok tatsız bir video oldu. Sizi de sinirini bozmuşumdur, negatife sokmuşumdur bu videoyla kusura bakmayın. Ben şimdi bu videoyu burada kesiyorum. Kapatıyorum bu videoyu. Bu videoda artık Tayland polisiyle yaşadığım sıkıntılar adı altında bir video olsun. Biz zaten motoru kiralamıştık. Motor hala bizde. Şimdi motora gidiyoruz. Hatta geldik. Motora binip şimdi 60 kilometre gidip gezilecek yere gideceğiz. Onun için de ayrı bir video çekiyorum. Bu videonun devamı olsun. Part 1 videosu bu. Part 2'yi de şimdi hemen bu kaydı kapatıp merhabalar Tayland'dan diyerek yeni bir videoya başlayacağım ve bu şekilde sizlere bir dahaki videoda daha pozitif video sunacağım. Kusura bakmayın tekrar negatif video sunduğum için. Şimdi pozitif bir video ile devam edeceğiz dostlar. Motora geldik. Motorumuz burada. Şimdi ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoyla tam şimdi buradan yeni videoya başlıyorum. Part 2'de görüşürüz dostlar. Hadi bakalım.